Şimdi size bir şey soracağım. Nobel ödüllü bir roman düşünün. Ama durun, bu bildiğiniz romanlardan değil. Çünkü bu romanı sadece okumuyorsunuz, aynı zamanda içine girip gezebiliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Hadi gelin bu inanılmaz hikayeye birlikte bakalım. Her şey İstanbul'da Çukurcuma'nın o güzel sokaklarındaki bu bina ile başlıyor aslında. Bakın burası öyle bildiğiniz müzelerden değil. Hani içinde antik hazineler, padişah kılıçları falan olmaz ya. Hayır, burası tamamen kurgusal bir aşk hikayesine adanmış ama sonuna kadar gerçek bir müze. Peki insan merak ediyor değil mi? Bir aşk hikayesi için yapılmış bir müzenin içinde ne olabilir ki? Yani paha biçilmez tablolar mı var, tarihi eserler mi? Hiçbiri. Cevap çok daha şaşırtıcı ve aslında çok daha kişisel. Bu sorunun cevabı bizi sıradan, gündelik eşyaların nasıl birer kutsal emanete dönüştüğünün hikayesine, yani inanılmaz bir tutkunun tam kalbine götürecek. Tabii müzeyi anlamak için önce onun varlık sebebini, yani o büyük aşk hikayesini anlamamız lazım. Bizi alıp 1975 yılının İstanbul'una götürüyor bu hikaye. Hani o batılılaşma rüzgarlarının estiği ama bir yandan da geleneklerin hala çok sağlam olduğu o çalkantılı, o ilginç yıllara. Ve işte karşınızda hikayemizin kahramanı, Kemal Basmacı. Kemal, o dönemin İstanbul sosyetesinin zengin ve batılı yüzünün tam bir temsilcisi. Düşünün, hayatı adeta bir cetvelle çizilmiş gibi. Köklü bir aile, sosyeteden harika bir nişanlı ve önünde uzanan parlak bir gelecek. Her şey mükemmel görünüyor, değil mi? Ama işte o güne kadar. Kemal'in o tıkır tıkır işleyen, özenle kurduğu dünyası çok basit, küçücük bir tesadüfle sarsılmak, hatta paramparça olmak üzere ve her şey nişanlısına alacağı basit bir hediye arayışıyla başlıyor. Nişanlısı Sibel'e şık bir çanta alacak. Sadece bu. Bunun için bir butiğe giriyor. Ama o dükkandan çıktığında ne kendi hayatı ne de bizim hikayemiz bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Çünkü o dükkanda karşısına Füsun çıkıyor. Kemal'in uzak, yoksul, hatta neredeyse varlığını bile unuttuğu o 18 yaşındaki güzel akrabası. Aralarında geçen o kısacık an, Kemal'in içinde daha önce hiç tatmadığı bambaşka bir ateş yakıyor. Bu karşılaşma aslında sadece iki insanın birbirini görmesinden çok daha fazlası. Kemal'in hayatındaki ve o dönemin İstanbul'undaki o büyük çatışmayı gözler önüne seriyor. Bir yanda modern ve batılı olan, diğer yanda ise geleneksel ve bizden olan. İşte bu ikisi arasındaki o müthiş gerilim. Bakın bu karşılaştırma her şeyi özetliyor aslında. Sibel kim? Kemal'in planlanmış, mantıklı geleceği, zengin, eğitimli, toplumun onayladığı her şey onda. Peki Füsun? Oysa tutkulu, yasaklı, tamamen içgüdüsel bir yol. Yani Kemal'in seçimi sadece iki kadın arasında bir seçim değil, aslında iki farklı dünya, iki farklı hayat arasında bir seçim. Ve Sibel'in, Kemal'in hediye ettiği çantaya bakıp söylediği şu söz. Bu çantayı nişanımızda koluma takamam çünkü bu çanta taklit. İşte bu cümle, hikayenin kalbindeki o sınıf ve kültür farkını tek başına özetliyor. Bir tarafta statü sembolleri, orijinallik takıntısı, diğer tarafta ise bu kuralların tamamen dışında yaşanan saf bir tutku. Kemal'in Füsun'a duyduğu o ilk andaki yoğun tutku, zamanla tüm hayatını ele geçiren, onu yiyip bitiren bir takıntıya dönüşüyor. Ama bu öyle sıradan bir takıntı değil. Çok daha derin, çok daha eşsiz bir takıntı. Bilirsiniz, her büyük koleksiyon, her büyük tutku tek bir parçayla başlar. Kemal'in bu eşsiz koleksiyonu da öyle. Neredeyse fark edilmeyecek kadar küçük bir olayla, Füsun'la yaşadığı o ilk samimi anlardan geriye kalan küçücük, masum bir nesneyle başlıyor her şey. İşte o an. O kilit an bu. Füsun'un bir anlık dalgınlıkla düşürdüğü küpe. Kemal'in o küpeyi yerden olup, garip bir dürtüyle onu cebime attım demesi. Belki masum bir hareket gibi görünüyor ama aslında bu Kemal'in müzesinin ilk parçası. İlk kutsal emaneti. Sahip olamadığı kadına ait bir parçaya sahip olma arzusunun ilk somut adımı bu. Ve o tek bir küpeyle başlayan bu hareket zamanla adeta bir çığa dönüşüyor. Kemal tam 8 yıl boyunca her akşam Füsun'un ailesinin evine misafirliğe gidiyor ve oradan Füsun'un dokunduğu, kullandığı ne varsa gizlice topluyor. Düşünebiliyor musunuz? Tam 4213 sigara izmariti, tuzluklar, sinema biletleri, saç tokaları, her biri o kayıp anların, o yaşanmışlıkların birer kanıtı haline geliyor. Romanın hemen başında yer alan Coleridge'den bu alıntı var ya, aslında Kemal'in yaptığını o kadar güzel açıklıyor ki, diyor ki,
Bir insan rüyasında cennetten geçse ve uyandığında kanıt olarak elinde bir çiçek bulsa o zaman ne olur? İşte Kemal'in topladığı o binlerce eşyada Füsun'la yaşadığı o rüya gibi anların gerçek olduğunun somut kanıtları. Elinde tutabildiği, dokunabildiği gerçek kanıtlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan yapılan bu alıntıysa işi bir adım daha öteye taşıyor. Zamanla bu eşyalar sadece birer anı olmaktan çıkıp Füsun'un ta kendisi haline gelmeye başlıyor. Kemal artık Füsun'a sahip olmaya çalışmıyor, ona ait olan bu şeyler aracılığıyla onun özüne, ruhuna sahip olmaya çalışıyor. Kendimi onun hissettim, onun olmaya arzuladım diyor ya, işte o hesap. Peki, romanın içindeki bu inanılmaz sıkıntıyla en başta gördüğümüz o gerçek, somut müze binası nasıl birleşiyor? İşte şimdi hikayenin en büyülü kısmına geldik. Orhan Pamuk'un dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Elinizde tuttuğunuz roman sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda o kurgusal müzenin yani Kemal'in koleksiyonunun resmi kataloğu. Her bölüm müzedeki bir vitrini anlatıyor aslında. Ve işte işin inanılmaz finali. Yazar Orhan Pamuk, romanında yarattığı bu hayali müzeyi, bu kurgusal dünyayı alıp İstanbul'un göbeğinde Çukurcuma'da gerçeğe dönüştürüyor. Evet, romanda anlatılan her bir eşya, her bir vitrin tam da tarif edildiği gibi o binanın içinde sizi, bizleri bekliyor. Yani anlıyorsunuz değil mi? Ortada ne sadece bir roman var, ne de sadece bir müze. Bu ikisi birlikte kurguyla gerçeğin arasındaki o ince çizgiyi tamamen ortadan kaldıran tek ve anıtsal bir sanat eseri aslında. Edebiyat ve sanat tarihinde eşi benzeri olmayan kurgunun gerçeğe, gerçeğin de kurguya dönüştüğü büyülü bir deneyim bu. Peki, tüm bu aşk, anılar ve biriktirilen eşyalar üzerine konuştuktan sonra soruyu bir de size yöneltmek istiyorum. Şöyle bir düşünün. Eğer sizin hayatınız bir müze olsaydı, her şeyin başlangıcını temsil eden o ilk vitrine, o en önemli yere hangi eşyayı koyardınız? Sizin için her şeyi başlatan o ilk küpe neydi?